Herkese merhaba. Bugün papatya motif yapıyoruz. Hem de böyle rengarenk. İstediğiniz renkleri, istediğiniz dokuda ipleri kullanabilirsiniz. Ben burada koton içerikli ipler kullandım. Motiflerimin santimi de hemen hemen 12-13 santim civarında geliyor. Ölçecek olursam sizin için hemen bakın 13 santimlik tığ numaranıza göre değişen bir motif hazırlamış oluyoruz. 3,25 tığ kullanıyorum motiflerimde. Çünkü birazcık motiflerimin büyük olmasını istedim. Ama eğer 3 numara, 2,75, 2,5 gibi numaralar kullanırsanız motifleriniz ebat olarak daha küçük. Ama biraz daha tığ numaranızı büyük tutarsanız bu gibi koton içerikli iplerde o zaman da motif boylarınız tamamen büyümeye odaklı bir şekilde ilerler. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini dilerseniz önce sayfama abone olmayı, daha sonra da bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunu en başta sizden rica ediyorum. Alta güzel bir yorum da bırakırsanız çok mutlu olurum. Şimdi motifimi anlatacak olursam önce sihirli halka içerisine bir sık iğne, daha sonra trabzan yapıyoruz ve motifimizin geri kalan kısmını ilk önce göbeği hazırladıktan sonra iki ipi aynı anda ilerleterek motifimizi sonlandırmış olacağız. İki ipimizi aynı anda ilerletiyoruz. Birazcık karışık gelebilir ama dikkatli izler ve dinlerseniz eğer çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir motifi anlatacağım bugün size. Umarım hepimiz daha güzel işler yapmış oluruz. Hadi o zaman hemen başlayalım. Koton içerikli ip diyorum fakat ipimin markasını vermediğim için sürekli yorumlarda bu soruluyor. Arkadaşlar koton içerikli diyorum ama istediğiniz, dilediğiniz bütün ipleri, evinizde, elinizde olan tüm ipleri yapabilirsiniz. Bu motiflerden daha büyük şekilde yün akrilik olarak çalışabilir. Kendinize hırka yelek de yapabilirsiniz. Koton iplerle de çalışabilir. Yelek, hırka gibi parçalar hazırlayabilirsiniz. İlk öncelikle şimdi motifimizin ilk şu kısmını hazırlayacağız. Göbek kısmından başlamış oluyoruz. 2 sıradan oluşuyor. Göbek kısmında biraz ipimiz az gidiyor. Ama diğer bu yaprak ve trabzan etrafı köşe dönme kısmında ipimiz birazcık tabii ki de fazla gidiyor. İplerinizi ona göre hazırlayabilirsiniz. İlk önce hemen şöyle bir sihirli halka yapıyorum. İçerisine 8 adet sık iğne yapacağız. Bir tane kilit zincirimi attım. Üzerine ip almıyorum. Boşluğun içerisine tığımla giriyorum. İkisini birlikte çektim. Tığım ile giriyorum. İkisini birlikte çektim. Bu şekilde 8 adet sihirli halkamızı hazırlıyoruz. 8 adet sihirli halkayı yaptıktan sonra ipimizin ucunu oldukça şöyle sıkı bir şekilde çektim. Çok fazla güç harcamadan kapattım. Şimdi üzerine hiç ipimi almadan ilk sıra başındaki ilmeğim içerisine giriyorum ve buradan ilmeğimi kaydırdım. 2 tane zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. Hemen dibine batıyorum. Bakın. İlk boşluğun içerisine dibine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde hemen yandaki tepeye geçiyorum. Buradaki noktaya 2 tane trabzan yapıyorum. Yandaki boşluğa geçiyorum. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilmek sayımızı burada 16'ya çıkarmış olacağız. 8'de 16 olmuş oluyor. Sıra sonuna kadar ikişerli olarak aynı yuvanın içerisine trabzanlarımızı yaparak 16 trabzana çıkarıyoruz. 16 adet ikili trabzanımızı her yuvanın içerisine çift batarak bu şekilde tamamlamış olduk. Sıra sonuna geldim. Bakın hemen ilk şurada 2 zincirle yukarıya çıktığımız tepenin içerisinden ilmeğimi kaydırarak geçirdim ve burada motifimizin ilk sırası bitmiş oldu. İpimizi hemen şöyle hızlıca birazcık ilmekler arasında gezdirerek ipimi saklıyorum. Bu şekilde arkadaki ipimizi de daha sonrasında saklayacağız. İplerimizi ne kadar muntazam saklarsak işçiliğimiz o kadar güzel olur. Şimdi motifimizin şu kısmından başlıyoruz. İlk sıramızı kurmuş olacağız. Önce seçeceğimiz renk bizim yapraklarımızı, ikinci seçeceğimiz renk ise şu zemin kısmındaki rengimizi belirlemiş olacak. Yaprak için seçtiğim rengi hemen önce kilit zincir yaparak bir tane sıkıladım. Herhangi bir boşluğun içerisinden batıyorum. Bu noktanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 yaptım.
Şimdi bir tane zincir çektim. Bir değil, ikinci. Umarım net gözüküyordur. Bir zincir çekmiştim. Bir değil, ikinci boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada 8 adet bu işlemden yapmış olacağız. Bir zincir çektim, bir atladım. İkinci tepenin içerisine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde aralarda bir zincir çekerek bir atlıyorum. Diğer trabzan tepemin içerisine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 8 adet yapalım ve gelelim. 8 adet üçlü trabzanlarımızı bu şekilde hazırlamış olduk. Bir tane zincir çekiyorum. İlk yapmış olduğum trabzan tepesinin başına bakın bu şekilde ilmek kaydırarak bunu sabitledim. Bir tane zincir çekelim. İpimizi bu aşamadan sonra kopartmıyoruz. Diğer rengimize geçtik. Bu rengimizde bizim hemen göstereyim. Şöyle şu sarı zemin gibi yani. Buradaki gibi zemin oluşturmuş olacağız. Sarımsı çiçeğimiz gri renkte zemin rengimiz olmuş oldu bu sıradan itibaren. Tekrardan hemen ipimi sabitliyorum. Üzerine ipimi aldım. İstediğiniz herhangi bir boşluktan başlayabilirsiniz. Şu bir tane sık iğnemizi atlamıştık. Bir tane boşluk atlamıştık. Bakın tam şurası. Buraya şimdi bunu sabitliyorum. Üzerine ipimi aldım. Bakın ikisini birlikte tutuyorum. Yuvanın içerisinden geçirdim. Buraya üçlü bir trabzan yapacağım. Üzerine 2 tane geçirdim. Bakın tığımda 2 tane var şu anda. Buradaki araya çekmiş olduğum bir zinciri de içinden geçirerek üçünü birlikte aldım. Biraz sonra daha iyi anlayacaksınız. Şu kalan ipimi de bu şekilde buraya saklıyorum. Ve buraya 4 tane zincir çekiyorum. 4 tane zincirimi çektim. Buradaki ipimizin de her zaman örgümüzün üzerinde olarak ilerleme yapacağız. İpinizi arkada sakın bırakmayın. 4 tane zincirimi çektim bakın. Tekrardan üzerine ipimi aldım. Aradaki biraz önce atladığımız boşluğun içerisine batıyorum. Önce birisini, sonra birisini. Şimdi şu çekmiş olduğumuz bir zincirlik yerin içerisinden ipimi geçirdim. Üçünü birlikte çıkarıyorum. Tekrar 4 tane zincirimi çekiyorum. Atlamış oluyoruz ve aynı zamanda kafes yapıyoruz bakın. Bu şekilde gözükecek. Umarım iyi anlatabiliyorumdur. 4 tane zincirimi çektim. Üzerine ipimi aldım. Biraz önce atlamış olduğum yuvanın içerisine giriyorum. Üçlü trabzan yapıyoruz burada. Geçirdim. Önce birisini. Sonra tığımdaki diğer ipimi 2 tane ilmeğim kaldı. Burada biraz önce bir zincirle atladığımız boşluğun içerisinden ipimi geçirerek üçünü birlikte çekiyorum. 4 tane zincir. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Hemen bir üst sıraya nasıl geçeceğiz onu gösteriyorum. Son 4 tane zincirimizi çektik. İlk başladığımız yere geldik. Şimdi burada hemen şu 2 trabzan yapmış olduğum aradan geçirdim. Ve buraya 2 tane zincirimi çekiyorum. Gri renkli işimizi bekletiyoruz. Sarı rengimize geçeceğiz. Sıradaki rengimize. Çünkü bir sıra sarı bir sıra gri olarak ilerleyecek. 2 tane zincirim çekmiştim. Bakın şimdi trabzanımın sayısını 4'e çıkarmış olacağım. Bu sırada arttırma yapıyoruz. Üzerine ipimi alıyorum. Aynı noktanın içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Üzerine ipimi aldım. Sırada gelen boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yaparak 4'e çıkarmış oldum. Arttırma yaptık. 2 tane zincirimi çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Bu sırada şu bir önceki örmüş olduğumuz kafeslerimizin zincirlerini bakın elinizle şöyle arkaya doğru ittirebilirsiniz. Çünkü bunlar arkada ilerlemiş olacak. Üzerine ipimi aldım. 2 zincir çekmiştim. İlk trabzan tepesinin içerisine çift batıyorum. 1 2. Sırada gelen boşluğun içerisine bir trabzan. Üzerine ipimi aldım. Sırada gelen boşluğun içerisine bir trabzan. 2 zincir çekiyorum. Atlıyorum. Diğer sarı rengimin tam tepesine. İlk noktaya çift batıyorum. Diğer noktalarda tek yaparak ilmek sayımızı 4'e çıkarmış olduk. Aralarda 2 zincir. Sıra sonuna kadar devam ediyorum bu şekilde. Bir renkli olan ipimi de hemen burada göstermek istiyorum. Sıra oraya geldiği için bakın
İpimi arkaya değil de öne, üzerine koyuyorum motifimin. Bu şekilde örmeye devam edeceğim. Yani ilmeklerimiz her zaman bitirdiğimizde örgümüzün ön tarafında olmuş olacak. Tekrar üzerine ipimi aldım ve bu sırayı da bu şekilde kapatmış oluyorum. Gri ipimin nerede kaldığını size göstermek istedim. Hemen buraya da 4 tane trabzanımı yapmış oldum. 2 zincir çekiyorum. İlk başladığım zincir tepemizin bakın içinden geçirerek ilmeğimi kaydırdım. Buraya 2 tane zincir çekiyorum, sabitledim. Şimdi sıra tekrardan gri rengimize geldi. Burada da artışlar yapacağız. İlmek sayımızı burada 2'ye çıkartmış olacağız. Hemen 2 tane zincir çekmiştim zaten. Üzerine ipimi alıyorum. 2 zincir olan yuvanın içerisinden bakın geçirdim. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü birlikte çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Tekrar aynı yere batıyorum bu şekilde. Şimdi de bu sarı renkteki örgümüz arka plana gelmiş oluyor. Burada ikili trabzan yaptım. Zincirin içerisinden tığımı geçirerek ilmek çıkardım ve üçünü birlikte çekiyorum. Zincir sayımız 5'e çıktı. 5 tane zincir çekiyoruz. Biraz önce 4'tü, şimdi 5. Çünkü bu 5 tane zincir çekmemizin sebebi bu arkada kaldığında motiflerimizi biraz daha kastırmaması için. Üzerine ipimi alıyorum. Buradaki yapmış olduğum ilk trabzan tepesinin içerisine batırıyorum. Buraya bir tane trabzanımı yaptım. Bakın. Daha sonrasında da şu zincirimizin de içinden geçirerek burada 3 ilmeğimi birlikte çektim. Üzerine ipi aldım. Sırada gelen boşluğun içerisine hemen gene dibinde bakın 2 ilmeğimi bir geçiriyorum. Tığımı zincirin üzerinden şöyle geçirdim. 3 ilmeğimi birlikte çıkardım. Buradaki ilmek sayımızı da bu şekilde 2'ye çıkarmış olduk. Birazcık sizi oyalayabilir ama eliniz alışınca inanılmaz motifler yapacaksınız. İnanıyorum çünkü yapımı çok zevkli. Biraz uzun sürüyor diğer motiflerin zamanına göre ama sonuç her zaman çok güzel. Tekrar 5 tane zincir çektim. 4 ve 5. Üzerine ipimi alıyorum. İlk trabzan tepesine bakın, buraya bu şekilde bu örgüm arkada kalıyor. Sarı olan renk. Önce ilk ilmeğimi geçirdim. Daha sonrasında yapmış olduğumuz şu zincirin altından tığım ile ipimi geçiriyorum ve hepsini birlikte çıkardım. Üzerine ipimi alıyorum. Tekrardan bu şekilde buradan giriyorum. Önce ikisini, daha sonra 3 ilmeğimi birden geçirdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. 3. sıramızı da bitirmiş olacağız artık. Son olarak 5 tane zincirimizi de çektik. Hemen burada yapmış olduğumuz ilk trabzan tepesine bakın bu şekilde giriyorum ve ilmeğimi kaydırdım. Bir tane zincir çektim. Gri ipimizi beklemeye bu şekilde alıyoruz. Şimdi sıra sarı renkte. Sarı renkle devam edeceğiz. Bu sırayı 2 sıra ördükten sonra yaprak formumuz bitmiş oluyor. İpimizi keseceğiz bu sırada. Daha sonrasında gri ip ile köşe ve kenar oluşturmaya geçmiş oluyoruz. 4 tane bakın yaprağımızı oluşturmuştuk. Hemen bahsetmek istiyorum. Şu an burayı yapacağız ve daha sonrasında da yuvarlak kısımlarını yapmış olacağız. Trabzan sayımızı 5'e çıkartmış olacağız ve daha sonrasında dediğim gibi bu kısmı yapacağız. Hemen şimdi buraya geçiyoruz. İpimizi burada 2 sıra boyunca öreceğiz. Gri rengi geçmiyoruz. 3 tane zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. İlk sırada gelen boşluğun içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. İkili. 3. Sırada gelen boşluğun içerisine bir trabzan daha yaptım. 4. Üzerine ipimi aldım. Sırada gelen boşluğun içerisine bir trabzan daha yaptım. 5. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Artış yapıyoruz bu sırada tekrardan. Tekrardan sıra başına geldim. Burada ilk trabzan noktasını bir tane battım. Üzerine ipimi aldım. Şimdi çift yapıyorum. Tekrardan 2 tane trabzan. Üzerine ipimi aldım. Sırada gelen boşluğun içerisine bir, sırada gelen boşluğun içerisine bir tane trabzan yaparak 5 tane trabzan yapmış oldum. Aralarda 3 tane zincir. Bu sıra daha hızlı ilerlemiş oluyor. Hem de yine gizliden bir arttırma yaptık.
hemen sıra sonuna kadar bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Sayımızı 5'e çıkarmıştık. 3'er tane de zincir çekmiştik. Bakın bu şekilde gözüküyor. Gri ipimiz tabii ki de örgümüzün hep ön yüzüne bakmış olarak bizimle beraber kalıyor. İki ipi birazcık ilerletmek sizin için sıkıntı olabilir. Ama ipleri birbirinden ayırır, ayrı köşelere koyarsanız çok rahat örebilirsiniz. 3 tane zincirimi çekmiştim. İlk trabzan tepe boşluğun içerisine bu şekilde girerek ilmeğimi kaydırdım. Üzerine ipimi alıyorum. Gri renge geçecektik ama burada geçmiyoruz. Bu bizim sarı renkle son sıramız. Bu sıradan sonra sarı renkten artık ayrılıyoruz. Üzerine ipimi aldım. Bakın hemen yanındaki trabzan tepesinin içerisine şimdi 7 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane trabzanımızı aynı noktanın içerisine bu şekilde yaptım. Üzerine hiç ip almadan son trabzanımızın tam tepesine giriyorum. İlmeğimi burada kaydırdım. 3 tane zincir çekiyorum. İlk trabzan tepesine burada ilmek kaydırarak girdim. Üzerine ipimi aldım. Bakın 1 2 3. trabzanımız olmuş oluyor. 3. trabzan tepesinin içerisine 7 tane daha trabzan yapacağız ikili. Üzerine ipimi alıyorum. 2 de çıkıyorum. Bu şekilde 7 tane trabzan yapıyorum buraya. 7 trabzan yaptıktan sonra son trabzan tepemizin içerisine ilmek kaydırarak kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Aralarda 3 zincir. 3 tane zincir çekiyorum. İlk trabzan tepesine ilmek kaydırarak sabitliyorum. Üzerine ipimi aldım. Bir atlıyorum. İkinci trabzan tepesine yani 3. trabzanımızın içerisine bakın. 7 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 7 tane son yaprağımızın trabzanlarını yaptım bu şekilde. Hemen burada ilmeğimi kaydırıyorum. 3 tane zincir tekrar çekiyorum. İlk yapmış olduğum bakın şu boşluğun içerisine buraya sabitleyeceğiz ki bir sonraki sıra için burası da alt zemin olsun. Bir tane şu şekilde kilit zincirimi yapıyorum. Sarı rengimizle işimiz burada bitmiş oldu. Bu ipimizi tabii ki de saklayacağız. Motifimiz şu anda bu şekilde gözüküyor. Bakın. Bu şekilde gözükmüş oldu motifimiz. Şimdi artık gri rengimiz kaldı ve gri renkle devam etmiş olacağız. Bundan sonrasında motifimizin hemen gösterelim. Motifimizin arka tarafından da motifimizin arka yüzü bu şekilde gözükmüş oldu. Bakın. Şimdi motifimizin arka kısmından da örmüş olacağız. Çünkü burada 3 tane ikili zincirimiz var. Buradaki zincirleri baz alarak da örmüş olacağız. Buraları birazcık karışık geliyor olabilir. Dikkatli izler ve dinlerseniz yapabilirsiniz. Otomatik ayarlardan hızlı anlattığımı düşünüyorsanız yavaşlatabilir. Yavaş anlattığımı düşünüyorsanız da hızlandırabilirsiniz. 2 tane zincirimi yaptım. Bir üstteki zincirimden ilmeklerimi geçirdim 3 tane. Buraya girdim. Üzerine ipimi aldım. Burada biraz önce ikili trabzanımız vardı. Şimdi buradaki trabzan sayımızı da 3'e çıkarmış olacağız. Böylelikle arttırma yapıyoruz. Tekrardan önce ikisini biraz trabzan bacaklarınızı da burada uzatmanızı tavsiye ederim. Çok fazla sıkmayın. Bu örgü çok fazla sıkı örmeye gelmiyor çünkü. Şimdi üstteki zincirimizin içerisinden geçirerek 3 ilmeğimi birden geçiriyorum. Üzerine ipimi aldım. Şu şekilde tekrardan ikinci trabzan ayağımızdan bakın. Önce 2 ilmek alıyorum. Daha sonrasında zincirin içerisinden ilmeğimi geçirdim ve buraya sabitledim. Üzerine ipimi aldım. Burada biraz önce 5 tane zincir çekmiştik bakın. Tam şurası. Bu zincirin içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi örgümü şöyle ikiye katladım. Burada ikili trabzanlardan 5 tane yapıyoruz. İpimi aldım. Örgümü düzeltiyorum. Yaprağımın ön kısmına geçtim. İlk trabzan tepesine
şu şekilde bakın giriyorum. Buradan ilmeğimi çıkardım. Önce ikisini birlikte. Şimdi zincirimizin üstte kalan kısmından ipimi geçiriyorum. 3 ilmeğimi birden geçirdim. Üzerine ipimi alıyorum. Tam şu orta kısımdaki trabzan tepemizden önce ilmeğimi geçirdim. Daha sonrasında da üst zincirden geçirdim. Amacımız burayı sabitlemek. Yani şu zincir yuvalarına ilmeklerimizi sabitliyoruz ki motifimiz daha dik dursun diye. Bunu yapmazsak olmaz. İpimiz burada, bunu daha sonra sabitleyeceğiz. Tekrar üzerine ipimi aldım. Bakın üçüncüyü yapmış olacağım. Üçüncüsü için de şöyle kenarından hemen buraya giriyorum. İpimi uzattım. Üstteki zincirin içinden ilmeğimi geçiriyorum ve kapattım. Üzerine ipimi aldım. Şimdi geldim arkadaki 5 zincirli yere. Bunun içerisine 5 tane trabzan yapıyorum. Üzerine ipimi aldım. Örgümü düzeltiyorum. Şimdi bu kısımdayım. Buraya da 3 tane ikili trabzan. Böylelikle sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. İlmeklerimizi hem artış yapıyoruz hem de daha dik bir forma getirmiş oluyoruz. Üçüncü trabzanımı da bu şekilde yapmış oldum. Önce ikisini birlikte, daha sonra üçünü birlikte. Şimdi arka kısmından öreceğim. Bu kısımda da arkası bu şekilde gözükmüş oldu. Bakın, sıra sonuna kadar devam edelim örmeye. Sıra sonuna kadar geldik. Motifimiz bu şekilde gözükmüş oldu. 5 tane ikili trabzanlar yaptık. Arkasında ön yüzümüz de bu şekilde oldu. Şimdi bundan sonrasında motifimizi kare forma geçirmiş oluyoruz. Çünkü yuvarlak olarak ilerliyor. Bir süre sonra da kare olarak ilerlemeye devam edecek. Son 5'li ikili trabzanımı zincirimin içerisine yapmıştım. Bakın hemen ön yüzüne geliyorum. Sıra başında ilk ilmeğin içerisine ilmek kaydırma ile kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. Burada köşelerimizi oluşturacağız artık bu sırada. Şimdi üzerine ipimi alıyorum. Direkt bakın ortadaki trabzanımın içerisine önce 2 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yerin içerisine ikili bir trabzan yapıyorum. Burayı da dikkatli izlerseniz eğer çok rahat anlayacaksınız. Şu yapraklarımızı biraz kendinize doğru bastırabilirsiniz. Üzerine ipimi aldım. Şimdi bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Üçünü birlikte çektim. Bir tane normal sık iğne. Ta ki şu ikinci yaprağımızı atlayıp bakın şu 5'li son trabzan tepemizin olduğu yere kadar sık iğne örüyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi üzerine ipimi alıyorum. İlk trabzan boşluğumuzun yani şu kısma bir tane yalancı trabzan yaptım. Üçünü birlikte aldım. Üzerine ipimi aldım. Tam orta trabzandayım bakın. Buraya tekrardan köşe oluşturuyoruz. 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir. Üzerine ipimi aldım. Tekrar aynı yere 2 trabzan daha. Bu şekilde. Üzerine ipimi aldım. Şimdi buraya 3 ilmeğimi birlikte geçiriyorum ve tekrardan çiçeğimizin üzerine sık iğne ta ki bitiş noktasına kadar, buraya kadar. Gene 12 olur, 13 olur, hiç fark etmez sayısı. Bu kısma kadar buraya sık iğne yapıyoruz. Sık iğnemizden sonra üzerine ipimi aldım. İlk şu arada kalan üçlü trabzan yuvamızın içerisine ilk bir tanesini yalancı trabzan. Üzerine ipimi aldım. İkinci trabzan tepesinin içerisine köşe oluşturuyorum tekrardan. Bu şekilde sırayı sonuna kadar ilerlettiriyorum. Yani mantığı aslında şu şekilde. 2 tane yaprak atlıyoruz. Araları sık iğne. Altına da köşelerimizi kurmuş oluyoruz ve bu şekilde kare bir motif elde etmiş oluyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilerliyoruz ve artık son bir sıramız kaldı. Motifimiz burada bitiyor. Bu aşamaya kadar geldiyseniz benimle beraber beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizlerden gelecek beğeni ve yorum görünürlüğümü sağlıyor ve daha güzel işler yapmamız için hem beni motive eder hem de daha fazla videolar gelmesini sağlar. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin.
Bu bizim son sıramız oldu. Son sıramızdan itibaren artık her bir tepe noktasına ikili trabzan olarak devam edeceğiz. Üzerine ipimi aldım. 2 zincirle çekmiştim bakın. Hemen ilk boşluğun içerisine ikili trabzan. Sırada gelen tepenin içerisine bir ikili trabzan yapıyorum. Boşluğun içerisine şimdi ikili bir trabzan yapıyorum. 2 zincir boşluğun içerisine buraya ikili bir trabzan yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Her bir trabzan tepesinin içerisine bir tane ikili trabzan. İlmeklerinizi çok sıkmayın, çok gevşekte bırakmayın. Yumuşacık bir motif elde etmiş oluyoruz bu şekilde. Tığ numaranızı kendi elinize göre ayarlayabilirsiniz. İp seçimini kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ben burada koton ip kullandım diye aynısını kullanmak zorunda değilsiniz. Farklı projeler yapmak için de kullanabilirsiniz bu motifi. Şimdi sıra sonuna kadar hemen devam edelim. Son trabzanımızı da boşluğun içerisine yaptık. İlk başladığımız 2 zincirle çektiğimiz yerin içerisinden tığımı geçirdim, ipimi, ilmeğimi kaydırdım. Bir tane sıkılamak için zincirimi attım ve motifimi burada artık bitiriyorum. Artık işimiz bitmiş oldu. Ölçüsünü bittiğinde de verecek olursam bakın tam 13 santim. Eğer 3.25 3,5 numara ile örüyorsanız 13 santim ama 3 numarayla örerim ben bunu derseniz 12 santim 11,5 santim gibi de bir ölçüsü olacaktır. İpe ve tığa takılmayalım. Kendi elinize uygun olan tığ numarasını kullanmanızda fayda var. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini dilerseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.